Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu sevimli ördek araba süslerinden yapacağız. Sallanan salıncakta ördeğin yapımı. Bütün ayrıntılarıyla videomda olacak. Şöyle göstereyim. Arabanızın aynasına takabilirsiniz. Ya da bebek beşiklerinde takabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Çok sevimli. Bu çalışmanın yapımına birlikte başlayalım. Gerekli malzemelerimiz neler? 8 milim göz, koton bir ip, sarı olur. Daha farklı bir renk isterseniz ama daha çok civciv sarı da güzel duruyor. Kırmızı ya da turuncu olabilir. Böyle bir ipe ihtiyacım var. Küçük bir parça. Salıncağı içinde istediğiniz renk bir ipe ihtiyacımız var ve içerisini doldurmak için elyafla 3 numara tığ. Hep birlikte yapımına başlayalım. Baş yapımıyla başlıyoruz. Zaten tek parçadan oluşuyor. Sihirli halkamızı yaptık. İçerisine 6 tane sık iğne ile dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6. Kapattım sıramı. İlk olan yere, ilk başlangıç yerime kaydırarak birinci sıramı oluşturdum. Farklı bir renkli ip alalım şimdi ki araya koyalım, karışmasın sıra başlarımız. Şöyle. İkinci sırada bu 6 tane yapmış olduğum sık iğnenin her bir sık iğnesine çift batıyorum. Birinci sık iğneme çift battım. İkinciye çift batıyorum. Üçüncü sık iğneme çift batıyorum. Dördüncü sık iğneme çift batıyorum. Beşinciye çift battım ve son 6. sık iğneme de çift batarak 12 sayısını elde edeceğiz. İkinci sıramızda 12 adet sık iğnemiz olacak. Evet, 3. sıramıza geçiyoruz. İşaret ipimizi koyduk. Bir sık iğne, bir çift. Bir sık iğne ile başladım, bir çift yaptım. Yine bir sık iğne, bir çift. 6 kere bu işlemi tekrarlıyoruz. Sıra sonuna kadar bir sık iğne bir çift, bir sık iğne bir çift, 18 sayısına ulaşacağız 3. sıramızın sonunda. 4. sıramıza geçiyoruz. Bu sefer 2 sık iğne ile başlıyorum. Bir çift yapıyorum. Yine 6 kere bu işlemi tekrarlıyoruz. 2 sık iğne bir çift, 2 sık iğne bir çift. Sıra sonunda 24 tane sık iğne sayımız 5. sıramıza geçiyoruz. 5. sıramızda 3 sık iğne ile başlıyorum. 1 2 3 4. sık iğneme çift batıyorum. 2 3 4 5. sıramız, evet. 3 sık iğne bir çift, 3 sık iğne bir çift. Sıra sonuna kadar 6 kere bu işlemi tekrarlayalım. Sıra sonunda 30 adet sık iğne sayımız olsun. Evet, 6. sıramıza geçiyoruz. Arttırmada son sıramız olacak. 4 sık iğne ile başlıyorum. 1 2 3 4 5. sık iğneme çift batıyorum. Yani aynı boşluğa 2 kere. 5 sık iğne, pardon, 4 sık iğne bir çift, 4 sık iğne bir çift, 6 kere tekrarlayalım yine. Sıra sonunda 36 adet sık iğne sayımız olsun. Evet, şimdi 7. sıramıza geçeceğiz. Artık 7'den 14. sıramda dahil hiçbir arttırma eksiltme yapmayacağız. Düz bir şekilde öreceğiz. 7. sıramdan burası 7. Bakın 36 tane sık iğnemi örüyorum. Hiçbir eksiltme arttırma yapmıyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 de dahil düz bir şekilde örelim. Kaç sıra oluyor? 8, 7. sıramızdaydık. 8 sıra oluyor değil mi? Evet, 8 sıra düz bir şekilde örelim. Daha sonra 15. sıramızda eksiltmelere geçeceğiz. 14. sıraya kadar düz bir şekilde ördük. Şimdi eksiltmelere geçeceğiz ve içerisini biraz dolduracağız eksiltmelerle birlikte. O yüzden gözleri takalım. 10 ve 11. sık arasına takıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sık iğnenin arasına şöyle tığımızı yerleştirelim. Birinci gözümüzü takalım. Tepeden 10 ve 11. sıra arasına taktım. Şimdi burada bu gözü vidaladıktan sonra
şu sivri olan vidalı gözler biraz sıkıntılı oluyor. Ben orayı şöyle hafif, diğerlerinde de yapıyorum. Yakıp şöyle çakmağa bastırın. Biraz soğuduğunda çekin. Şöyle daha temiz oluyor. Arada 4 sık iğne olacak. Yine aynı şekilde 4 sık iğne aradan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 sık iğne sayarsak arada 3 kalır. Çünkü gözü takacağımız için 5 yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 tane sayıyorum. Yine 10 ve 11. sık iğne arasına ikinci gözümü takıyorum. Böyle arada 4 tane sık iğnemiz oluyor. 1, 2, 3, 4. Yani siz burada 5 tane sayıp gözü takın. 10 ve 11. sık iğne arasına. Daha sonra yine vidalayalım. Bunda yaptığımız işlemi bunda da yapalım. Şöyle biraz tutun, o donunca çakmağa da yapışmıyor. Evet, bakın çakmakta da kalmıyor. Şimdi içerisini daha doldurmayalım. Biraz azaldıkça, şurası küçüldükçe dolduralım. 15. sıramızdayız. İşaret ipimizi koyduk. 4 sık iğne ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4. Bir tane eksiltme yapıyorum. Birine batıyorduk, yandakine de batıyorduk. 3 ilmeği topluyorduk. 4 sık iğne bir eksiltme, 4 sık iğne bir eksiltme. 6 kere bu işlemi tekrarlayalım. Sıra sonunda 30 adet sık iğne sayımız kalacak. 16. sıramızdayız. İşaret ipimizi çıkarttık. 3 sık iğne, 1, 2, 3, bir tane eksiltme. Yine 3 sık iğne, 1, 2, 3, bir tane eksiltme. Sıra sonuna kadar 3 sık iğne bir eksiltme, 3 sık iğne bir eksiltme. 6 kere bu işlemi tekrarlayalım. 24 adet sık iğne sayımız kalsın sıra sonunda. 17. sıramıza geçtik. İşaret ipimizi çıkarttık. Bu sefer 2 sık iğne bir eksilt yapacağım sıra sonuna kadar. 2 sık iğne ile başlıyorum. Bir tane eksiltme. 2 sık iğne bir eksilt, 2 sık iğne bir eksilt, sıra sonuna kadar yapıyoruz. 18 adet de sık iğne sayımız kalacak. Evet, şimdi 18. sıramıza geçmeden önce içerisini artık dolduralım boncuk elyafla. Sıkıca. Tepeleme çok sıkı doldurun. Hiç boşluk kalmayacak şekilde elinizi ittirerek. Bir makas yardımıyla da ittirebilirsiniz. Şöyle makasın ucuyla da içerisini iyice dolduralım. Daha sonra 18. sıramıza geçelim. Tepeleme ittirerek bu şekilde dolduralım. 18. sıramıza geçiyoruz. İşaret ipimizi çıkarttık. Bir sık iğne, bir eksiltme. Sıra sonuna kadar bir sık iğne, bir eksiltme, bir sık iğne, bir eksiltme. 12 adet sık iğne sayımız kalsın. 19. sıramızdayız. İşaret ipimizi çıkarttık. Bakın burada dikkat etmeniz gereken, içerisini doldurduğumuz için, hepsini de eksilteceğimiz için boşluk kalmaması adına sıkı ve ipi de sıkarak yapalım. Şimdi bir tane eksiltme yaptım. Göstereceğim. 3 ilmeği topluyorduk eksiltmede. Şöyle sıkılaştırın. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Yine böyle sıkıca ipimi, o zaman boşluk kalmıyor. Bu şekilde 6 tane sıra sonuna kadar eksiltmemizi yapıp kapatacağız sıramızı. Arka arkaya 6 kere eksiltme yapıyorum. 4. Yine bir şey söyleyeceğim. İçerisine burada eğer yeterli değilse yine biraz doldurun. Son eksiltmemi de yapayım, ben biraz dolduracağım. Daha sonra kapatalım. Evet, şimdi ipimizi biraz uzun bırakıyoruz 6 eksiltmeden sonra. Şöyle şu uzunlukta, içini gizleyeceğimiz uzunlukta. Sık iğne, sıradakine tığımı geçirdim. İpimi içerisinden sıradakini geçirdim. Bu şekilde kalan 6 ilmeğin içerisinden tığımı geçireceğim.
ve çekiyorum sıkıca. Daha sonra şöyle ileriden tığımı ipimin dibine doğru çıkartıyorum. İpimi çekiyorum. Elyaflarınızda çıkma olursa içeri gene bir iğne yardımıyla sokabilirsiniz. Çünkü tığ geçirdim içeriden ama bir şey olmadı. Şimdi bir yandaki sık iğneye şöyle battım. Şöyle bir düğüm yapıyorum. Ve yine ileriden ipin dibine çıkıp ipimi gizliyorum. Bu şekilde yaparsanız iplerinizde hiçbir şekilde çıkma olmaz. Şimdi elimizde şu an hiçbir şeye benzemiyoruz ama birazdan çok güzel bir ördek olacağız. Şu tepesindeki şeyleri de yapalım. Hazır sarı ipimiz elimizdeyken. Şöyle mesela şu iki parmağım şöyle doladım. 4, 5, 6, 7 kere yeter. Daha sonra şöyle tam ortalayıp kesiyorum şu ucundan. Bakın şöyle olacak açtığınızda. Daha az da yapabilirsiniz bu çok gelirse. Hani 4 kere bile dolayabilirsiniz. Hemen şu en başında ilk başladığım yere ipimi geçirip bir daha yapacağız. Şöyle geçirip bunu ortalıyorsunuz. Şu dairenin içerisine de yani şunun içerisine de bu kalan ipleri çekeceğim. Biraz kısa tutmuşum. Uzun tutabilirsiniz ama keseceğiz zaten. Kısaltacağız. Hemen biraz. Dediğim gibi daha az da yapabilirsiniz. İpleri çekelim şöyle içine. Ve şu ipleri ucundan şöyle sıkıca şöyle tane tane de çekebilirsiniz ki orada şurada potluk olmasın. Daha sonra bunu kısaltıyorum. Şöyle elimle açtırıyorum. Daha sonra şöyle ipler daha şey oluyor kullandıkça oturuyor. Hani daha böyle taneleri çıkıyor. Bu şekilde. Şimdi kırmızı ipimizi alalım elimize. Şu gagasını yapalım. Ayaklarını yapalım. En sonunda kanatlarını yaparız. Bir de sancağımız var. Evet, kırmızı ipimi aldım. Gagasını yapıyoruz. Sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkaya 6 tane sık iğne ile dolduruyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Kapattım. İlk sık iğneye battım ve kaydırmayla birleştirdim. Birinci sıramızı yaptık. Şimdi işaret ipimizi yine koyalım araya. İkinci sıramıza geçeceğiz. 2 sık iğne ile başlıyorum. Bakın 1 2 üçüncüye çift batıyorum. Tekrar 2 sık iğne. 1 2 ve üçüncüye çift. 2 sık iğne, 1 çift, 2 sık iğne, 1 çift oldu. Yani 2 kere bu işlemi tekrarlamış oldum. 8 adet de sık iğnem oldu. Şurası. Evet. Şimdi ipimizi dikeceğimiz için biraz uzun şöyle bırakıp iğnemize geçirelim. İğnemize geçirdik. Yandaki bir sık iğneye hemen batıp şöyle bir ipimle çekip orayı düzelttim. Şimdi bunu ikiye katlıyoruz. Daire şeklinde oldu zaten. İkiye katlayıp şu uçlardan bunu dikeceğiz. İlk önce en uçlardan karşılıklı katladığım yerin arka ve ön kısmına şuralarını dikeceğim.
Şöyle bir görüntü olacak. Bu 6 tane sihirli halkayla başladığım yer önde kalacak. İki gözün tam ortasına bakın. İki gözün ortasında şurada sık iğne var. Şurası. Tam şuraya dikeceğiz. 3 sık iğneyi baz alarak buraya dikeceğiz. Hemen ilk yere battım. 3. sık iğneden atladım. Bunu dikerken de o birleştirme yaptığımız, kapattığımız kısmı dikeceğiz. Göstereceğim şimdi. Yani şöyle duracak bakın. Şu kısmı ve burayı dikeceğiz. Tam ortada olduğundan emin olun. Burnun, iki gözün tam ortasında. Şöyle özellikle şu uçlara iyi batın. Bakın bir şuradaki sık iğneleri, uçtaki bir gövdeye, başa pardon. Şöyle dikiyorum. Ve arada hep kontrol ediyorum. O size gösterdiğim yere düz bir şekilde dikiyorum. Dedim ya şu kısma. Tam oraya denk gelecek şekilde dikiyorum. Üst kısmı bitti. Çıktım ipimle aşağı doğru. İpiniz kısaldıysa tekrar takabilirsiniz düğüm yapıp. Bunları yeni başlayan arkadaşlar için tekrarlıyorum. Hani daha yeni bu işe başlayanlar için. Şimdi şu alt kısmını da dikeceğim. Onları da bir ucuna, bir başa denk gelen yerlere tutturuyorum. Yani görüntü bu olacak bakın. Burayı da dikelim. Daha sonra şu bacaklarına geçelim. Pardon, kanatları yapalım önce ya da kanatlarla devam edelim. Yaparken onu da söyleyeyim. Şöyle ipi bittikten sonra ileriden çıkartın. Benim ipim kısa kaldı biraz ama eğer böyle kısa kalırsa da tığ yardımıyla da alabilirsiniz. Şöyle yapalım ya da şöyle düğüm atıyorum dibinden. Daha sonra ne yapıyorduk? İleriden şöyle ipimin dibine ve buradan düğüm attıktan sonra ipimi, bakın böyle elyaflarınıza çıkma olabilir tığla çektiğiniz zaman, onları da hemen iğne yardımıyla içeri doğru gizliyorum. Çünkü sıkı bir çalışma, sıkı doldurduk içerisinde muhakkak olacaktır. Diyelim ki böyle kaldı, hemen iğneyle onları da sokuyorum içeri. Burnumuzu bitirdik. Evet, kanatlarımıza geçelim. Sarı ipimizi alalım. Ne renk örüyorsanız başı, onun ipini alalım. Şimdi kanadını yapıyoruz. Yine sihirli halka yaptık. Sihirli halkaya 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Kapattım sıramı. İlk sık iğneye batıyorum. Böyle küçük yaptığınız zaman kaçırmayın. Yani sık iğne sayınızı. O yüzden şimdi hemen bir işaret ipi ya da işaretleyici, bunda biraz zor olur. Ben iple daha rahat çalışıyorum nedense, böyle ayrı bir renkli ipte. Onu hemen araya bir koyuyoruz. Şimdi bu 4 tane sık iğnenin hepsine çift batıp 8 sayısını elde edeceğiz ikinci sırada kanatlarda. Bakın birinciyi çift battım. İkinci sık iğnemi çift batıyorum. Üçüncüyü çift batıyorum. Ve dördüncü sık iğneme de çift battım. Üçüncü sıramıza geçiyoruz. İşaret ipimizi çıkarttık. Sadece 8 sık iğne yapıyorum. Yani hiçbir eksiltme, arttırma yok üçüncü sıramda. 2 3 4 5 6 7 8. İşaret ipimizi çıkaralım. Şu kalan küçük ipimizi de, yani bu ilk yaptığımız küçük ipi de keselim şöyle. Şimdi burada aynı gagadaki gibi şöyle ikiye katladım. Bakın hemen bir buna, bir buna, bu boşluğu birleştirip sık iğne yapıyorum buraya. Bir buna, bir buna. Bir öndekine, bir arkadakine ikiye katladım.
Burada dikkat etmeniz gereken şu en uca bu şekilde batın. Bakın böyle en uca batmayı unutmayın, düzgün olsun. Şu şekilde kanatlarımız hazır. İpimizi uzun bırakıyoruz. Şimdi 2 tane böyle kanat yapacağız bu sayılarla. 2 tane de yine aynı şekilde kırmızı ile yapacağız. Ölçü aynı. Şöyle göstereyim. Bakın 2 tane kanadımı yaptım. Aynı sayılarla 2 tane de bacaklarını yapıyoruz. 4 tane bu şekilde hazırlayalım. Daha sonra dikimine geçelim. Şimdi kanadı nereye dikeceğiz? Gözden 1, 2, 3. Tam şuraya 3 sık iğne atlayıp şuraya dikeceğim. Hatta pardon 1, 2, 3, 4 yapalım. 4. sık iğnenin sonuna şuraya dikeceğim. Tam gözün hizasında başlayacak dikme yerim. Şöyle düşünün. 1, 2, 3, 4. sık iğnenin tam şurasına denk gelen yere baştan bir şöyle monte ediyorum. Şu uçlara dediğim gibi hep batın, bakın en uçlara. Çalışmanız düzgün olur. 4 şöyle çakıştıralım. Aynı oraya hiç kaydırmadan o sıraya bir bakın başa batıyorum. Bir kanadın şu uç kısmına batıyorum. Bir gösterdiğim yere başa batıyorum. Bir kanadın ucuna batıyorum. Tamam, bu şekilde dikiyorum. Terzilerde ütü önemli ya dikilen üründe. Bunda da dikişlerle bazı yerleri gizlemek, bazı yerlerde ayrıntılar yapmak önemli. Ben onları size hep söyleyeceğim. Mesela bu kanadı yaparken de birkaç bir dikiş atacağız yine. Şimdilik böyle bırakıyoruz. Şu şekilde olacak. Ve diğer kanadı da 1, 2, 3, 4. sık iğnenin sonu şöyle şu kısmını dikelim. Bunu bu kadar buradan dikmeniz yeterli. Çünkü buraya şey gelecek, salıncağın sap kısmı gelecek. Nasıl gizliyorduk? Yine şöyle ileriden çıkartın. Buraya şöyle düğüm atıyoruz iğne yardımıyla. Ve daha sonra yine dibine batıp ileriden çıkartıyorum. Bu şekilde ipiniz hiçbir şekilde kalmaz. Yani çıkmaz. Pardon. Şimdi diğer kanadı da yapalım. Sonra bacakların yerini göstereyim. Salıncağa geçeceğiz. Şimdi bu kırmızı parçalar dedik ya, kanatlı ölçüleri aynıydı. Bunları hemen şöyle oturtturuyoruz. Bakın bu sihirli halka yaptığım yer, yani ilk başlangıç yerimin şöyle ortalıyorum. Yani onun tam şöyle söyleyeyim, şu kısmı oraya çakışıyor. Şöyle. Yani tuttuğunuzda görüntü bu olacak. Şöyle söyleyeyim. Böyle tutun. Bakın böyle, hatta şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne. Aşağıdan şöyle hafif, yalnız böyle değil. Biraz hafif şöyle yanlıyorum. Yani tuttuğunuzda arkadaşlar şöyle göstereyim. Görüntü bu olacak. Şöyle yerini tam göstereyim. Böyle oturtturduğumda şurası nereye denk geliyorsa aynı yöntemle kanadı nasıl diktim, bunu da buraya dikiyorum. Şimdi bunu da birkaç bir şey daha yapacağız. Önce şu ucu bir dikelim. Hani dedim ya demin dikişlerle bazı yerleri toparlıyoruz küçük ayrıntılarla diye, onu öyle bir şey yapacağız. Şimdi burayı şöyle dikelim. Şu kısmın birazı zaten salıncağın içinde kalacak. Şimdi bakın şöyle iğnenizi herhangi bir yerden çıkartın orayı diktikten sonra. Şimdi bu ayak şöyle dursun istemiyorum, değil mi? Şunu şöyle dediğim gibi şöyle oturtturuyorum. Bakın tam oturtturduğumda şu ucundan şu iğnemi çıkartıyorum. Tekrar göstereceğim ben. Yani şöyle oturtturduğum zaman bu başın neresine denk geliyorsa oradan şöyle bir iplik buraya tutturuyorum. Daha düzgün durması için. Şimdi düğüm yapıp ipimi ne yapıyordum? Düğümün dibine yine batıp ileriden çıkartıyordum şöyle çekerek. Burada böyle eğer büzülme olursa şöyle iğne yardımıyla kaldırın, orayı düzeltin.
Şimdi aynı şekilde bu bacağımızı da yanına, ortası şöyle bir olacak, yani bitişecek. Bu şekilde yine ne yapıyorduk? Şöyle tutuyorduk şurayı. Şöyle bir bakın. Zaten bunların ikisi yan yana geleceği için bunu da bu şekilde dikip yine o ayrıntıyı şuraya oturtturduğunuzda şuradan bir iplikle tutturun. Bu kadar. Yine buradan dikelim. Evet, ayaklarımızı diktik. Bakın, ayaklarda önemli olan bir yerde iki bacağın tam ortası gagaya çakışsın. Yani tam iki ortası, bakın, bacağın gaganın ortasına denk gelsin. Orantılı olması için. Şimdi salıncağa geçelim. Mesela birinde ben kahverengi böyle kullandım. Birinde de şöyle hardal rengi kullandım. İstediğiniz renk ne renkse, siyah da güzel duruyor söyleyeyim, ama ben siyah da gösteremem, görmezsiniz. Hani görmede sıkıntı olur. Siyah da çok şık duruyor, onu da söyleyeyim. Şimdi salıncağını istediğiniz renk iple yapımına başlayalım. Ben turuncu yapıyorum bu sefer. İpimi sabitledim. 7 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi bakın, ilk zincire döndüm. İlkine çift batıyorum. Bir tane çift, yani aynı yere 2 kere battım. Yanındaki sık iğneye batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. İkinci sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine üçüncü sık iğnemi yapıyorum. Şimdi tekrar bakın, 2 tane sık iğnem kaldı. Bir yanındakine hemen 3 sık iğneden sonra yine çift batıyorum. Son sık iğneme de çift batıyorum. Ne yaptım? Bir çift, 3 sık iğne, bir çift, bir çift yapmış oldum. İlk, yani bu 7 tane zincirin üstüne 14 tane de sık iğnemiz olmalı. Şimdi burada, pardon, şimdi 14 olacak dönünce. Şimdi burada işaret ipi almayalım. Burası ilk sıramız. Bakın, burada döndüğünüzde, bakın, çifti buraya battım ya ben. Şurada bakın, tam ipimin sonu. Bir yanına batıyorum. Ve oraya bir çift, pardon, sık iğne yapıyorum. Bir yanına, bakın, buraya yine sık iğne yapıyorum. Bir yanına yine sık iğne yapıyorum. Tekrar ben anlatacağım size. Daha sonra şu sık iğneye, burası zaten son yerim, bir çift yapıyorum. Bakın, ilk başlangıç yerim burasıydı. Buna da batıp kaydırmayla birinci sırayı oluşturuyorum. 7 tane zincir çektim. İlkine çift battım. 3 sık iğne yaptım. Bir çift, bir çift yaptım. Hemen karşı tarafa geçtim. Karşı tarafa geçerken yapmış olduğunuz son çiftin dibi değil, bir yanına 3 tane sık iğne, bir çift yapıp bitirdim. Daha sonra da ilk başlangıç yerimle kaydırmayla birinci sıramı oluşturdum. Şu ipinizi de şöyle kesin, kısaltın. Şimdi buraya bir işaret ipi koyalım. Burası bizim birinci sıramız. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi bakın, ilk sık iğneye döndüm, yine bir tane çift batıyorum. Yanındakine de çift, yani aynı yere 2 kere batıyorsunuz. 2 tane çift yapmış oldum. Şimdi 3 sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. 3 sık iğneden sonra bir çift, aynı yere 2 kere, yanındakine yine bir çift, yanındakine bir çift. 3 kere arka arkaya çift yapıyorum. Şimdi 5 sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sık iğneden sonra son kalan sık iğneme de çift batıyorum. Şöyle oldu görüntümüz. Yani salıncağımızın
altına gelen kısmı. Şimdi işaret ipimizi çıkartıp 3. sıramıza geçiyoruz. Yine ilkine çift battım. İlk sık iğneye. Yanındakine de çift batıyorum. Bir yanındakine de çift batıyorum. Yine 3 kere arka arkaya çift yapmış oldum. Şimdi 5 sık iğne. 1 2 3 4 5. Şimdi bir çift. 5 sık iğneden sonra yine bir çift. Yanındakine yine bir çift. Yanındakine yine bir çift. Ve yanındakine yine bir çift. Yani 4 kere arka arkaya çift yapmış oldum. Şimdi 7 sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne, bir çift. Son sık iğnemize yine bir çift. Salıncağımızın arttırma yerleri bu kadar. Şimdi son sıramızı da 31 sık iğnemiz kaldı. Düz bir şekilde 31 sık iğne örüyorum. Artık hiçbir eksiltme arttırma yapmıyorum. Etrafını sık iğnelerle dönüyorum. 31 tane sık iğnenizin olması gerekiyor. Pardon, 28, 31 değil, 28 tane sık iğnenizin olması gerekiyor. Çok özür dilerim. 28 adet sık iğnemiz olacak. Evet, 28 tane sık iğnemiz sıra sonunda oldu. İşaret ipimizi çıkarıyoruz. Şimdi salıncağın zincir kısmını, bu sallanan kısmını yapacağız. Onların tam şuraya denk gelmesi gerekiyor. Yani şu ikiye katladığınızda tam şuralara, yanlara denk gelmesi gerektiği için ben 2 sık iğne daha yapıyorum. Bakın tam ortada. Yani bu ortaya getirmeniz önemli tığınızı. 110 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet. 110 tane zinciri çektim. Bakın şimdi şöyle düzleştiriyorum. Hani yamuk olmasın diye şöyle düzgün bir şekilde. Bu arka tarafı, bakın burası da ön tarafı. Ön tarafı yani düz tarafı arkaya gelecek. Şeye gelecek, öne gelecek. Şimdi buranın da tam ortasını bulup tığımı geçirdim. Zincirimizi güzelce düzeltmiştik. Yine şöyle kontrollü. Hemen geçirdim zincirimin ucunu da. Buraya bir sık iğne ile sabitledim. Şimdi bu ipimizi uzun bırakacağız. İğnemizi geçireceğiz. Çünkü birkaç yerden yine dikeceğiz. Bu şekilde bakın. Burasını silikonla, şöyle hafif silikon sıkacağım. Ördeği öyle oturtturacağız. Şimdi iğnemizi bir geçirelim önce. Bakın şimdi şu tam ortasına, ters tarafta tam ortasına şöyle biraz silikon sürüyorum. Ben böyle çubuğu da kullanıyorum eriterek. Küçük alanlarda hani şey yakmıyorum. Hemen kurumadan şöyle bakın bu şekilde denk gelecek. Yani görüntü bu olacak. Tam ortalıyorum yerini, ortalayarak. Ve bu ipleri, yani şu çektiğim zincirler kanatların şöyle içine doğru girecek. Ne demiştim ben? İğnemizi geçirelim uzun bıraktıktan sonra. Bakın şuradan bir kanat şöyle tutturuyorum. Daha sonra şu ayak kısmına geliyorum. Oraya da böyle. Hani komple dikmenize gerek yok burayı. Hemen şu ayak kısmına da şöyle bir ayağı, bir gövdeyi şöyle batarak birkaç yerden tutturuyorum kaymaması için. Kaymaz gerçi, yapıştırdık ama daha temiz olur. Diğer ayağı da denk getirip sık iğnelerin tam ucuna batıyorum bakın. Şuraya da tutturuyorum. Daha sonra bunu şu şekilde kanadın içinden salıncağın ucunu tutuyormuş gibi şöyle kanada doğru getirelim ipimizi önce. Ben size demiştim ya demin, hani bu şurada bir ayrıntı yapacağız diye.
O da şu. Şöyle biraz kanadın ucuna doğru çıktım. Bakın şöyle kanadı hafif kapatıyor gibi yapıyorum. Yine denk gelen yerinden şöyle bakın battım. Şöyle çektim. Nereye çektiğimde denk geliyorsa oraya da batıyorum. Şöyle tığımı herhangi bir yerden çıkartıyorum. Bunu sarı iple de yapabilirsiniz tabii ki. Ayrıyeten sarı ipi geçirip de yapabilirsiniz ama şöyle çektiğinizde o görüntü olmuyor. Şimdi bu ipi de şöyle hafif, bakın hafif arkaya veriyorum. Şöyle daha ortada kalması için hafif, çok hafif arkaya verip bir zincirde şöyle şuradan tutturuyorum. Çünkü buranın şöyle tam ortada kalırsa arabanıza koyduğunuzda ya da işte beşikte nerede istiyorsanız kullanmak daha düzgün sallanır. Yine karşıdan çıkıyorum. İpim küçüldüyse tekrar iğnenize geçirebilirsiniz. Böyle çektikten sonra şu yamulmaları şöyle düzeltin. Şimdi ne yapıyorum? Bunu da aynı şekilde bakın. Önce şöyle hafif yana verdim. Çok hafif bakın, hemen oradan bir tutturuyorum. Ben şu iğnemi ipime geçireyim tekrar. Tekrar ip geçirdim ben şöyle. Ne yapıyorduk? Kanada doğru çekiştirip hafif geriye veriyorduk. Oradan da zincirin bir tanesi şöyle bir ucundan tutturuyorduk buraya. Bakın hafif yana dememin sebebi şöyle diyeyim. Bakın bunları da öyle yaptım. Çok hafif şöyle çapraz, daha güzel sallandığında ortalar. Hani küçük ayrıntılar. Şöyle hafif. Yine ne yapıyorduk? Kanadı dibinden şöyle ortasından çıktım. Bunu sarı iple de yapabilirsiniz baştan. Ama çektiğinizde çok hani ip gözükmüyor. Şöyle oturtturduğumda denk gelen yere şöyle sık iğnelerinden şöyle çıkıyordum. Ve şöyle bakın kanadı şöyle yaptığımda neresine denk geliyorsa başın oraya batıp ileriden çıkıyorum. Şöyle çektiğinizde zaten gözükmüyor bakın. Bu kanatlar böyle açık kalmasın, tutuyormuş gibi gözüksün diye. Sarı iple de ayrıca yapabilirsiniz. Yine altında şöyle kalkma yerleri varsa bakın şu arkadan da bir yerden bir tutturalım. Daha temiz olsun. Şu en arkadan da bir tutturdum. Daha sonra ipimi ileriden iğnemi çıkarttım. Buraya yine düğüm atıyorum. Düğümün dibinden ileriden ipimi gizliyorum. Bu kadar. Evet, bitti bile. Çok sevimli ve çok güzel duruyor. Özellikle araba aynalarına geçirip direkt aynaya bu şekilde geçireceksiniz. Ve böyle sallanıyor. Benim Instagram'ım Nagihan Tezcan. Nagihan _Tezcan. Zaten YouTube'da açıklamalar kısmına ben atıyorum. Orada ben her çeşidini paylaşıyorum. Shorts videolarımda da var ama daha detaylı orada. Hani nasıl kullanacağınız, nasıl durduğu ve takip ederseniz çok sevinirim. Nagihan _Tezcan açıklamalar kısmında var. Şimdi şöyle yanaklarına da hafif şöyle allık sürelim. İsterseniz kırmızı kalemi böyle bıçakla ucunu törpüleyip de onu da sürebilirsiniz. Zaten bebek kullanmayacağı için hani arabalarda süs, ama eğer salıncakta içime sinmez çocuğuma yapacağım diyorsanız sürmeyin. Bu şekilde. Hani pembe böyle bir dikiş atabilirsiniz o zaman da iple. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevimli ördeklerimin yapımı bitti. Lütfen kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.